Netflix yıla epey iddialı bir başlangıç yaptı ve gündemimize Land of Sin adında yeni bir İsveç dizisi düştü. Orijinal adı Sin'den. Evet, Elimizdeki kaynaklar da dizinin çıkar çıkmaz hakkında yazılmış bir yığın ilk izlenim, eleştiri ve analiz yazısından oluşuyor. bayağı bir şey yazılmış, çizilmiş. Evet ve bu materyalleri bizimle paylaşarak aslında çok net bir soru sordunuz. Bu kadar çok konuşulan bu diziye zaman ayırmaya değer mi? Biz de bu sorunun cevabını bulmak için kaynakların derinliklerine iniyoruz. Kesinlikle. Ve bu sadece yeni bir polisiye dizi meselesi değil. Karşımızda Nordic Noir dediğimiz kendine has kuralları olan bir türün son örneği var. Hı hı, Dolayısıyla mesele sadece hikaye değil, atmosferi, karakterleri ve türün mirasını nasıl taşıdığı da önemli. anladım. Kaynaklara bakınca en ilginç olan şey de bu zaten. Eleştirmenler dizi hakkında ikiye bölünmüş durumda. Bir taraf göklere çıkarırken diğer taraf yerden yere vuruyor. Bakalım hangisi daha haklı? Harika. O zaman hemen başlayalım. Hikayenin merkezinde ne var? Anladığım kadarıyla her şey Dani Antilya adında tecrübeli bir dedektifin doğup büyüdüğü kasabaya yani Büyüre Yarımadası'na geri dönmesiyle başlıyor. Ama bu bir nostalji yolculuğu değil mi? Hiç değil. Hatta tam tersi. Çok karanlık bir sebeple dönüyor. Öyle mi? Bir zamanlar koruyucu ailesi olduğu Silas adındaki bir genç ortadan kayboluyor. Ve Dani bu kayıp vakasını araştırmakla görevlendiriliyor. Ancak daha ilk başta anlıyoruz ki bu basit bir kayıp vakası olmayacak. Dani'nin kasabayla ve oradaki insanlarla karmaşık, travmatik bir geçmişi var. Yani daha en başından kişisel bir mesele. Zaten bu tür hikayelerde işler hiçbir zaman basit olmaz. Aynen öyle ve olay çok kısa sürede bir kayıp vakası olmaktan çıkıp tam teşekküllü bir cinayet soruşturmasına dönüşüyor. Nasıl yani? Silas'ın cesedi bir derede bulununca, Dani kendini sadece bir katilin peşinde değil, aynı zamanda nesillerdir süren bir toprak kavgasının, karmaşık aile sırlarının ve ihanetlerin tam ortasında buluyor. Vay canına. Dizinin orijinal adının Sinfin'da yani günah olması da boşuna değil. Bu isim, hikayenin merkezindeki lanetli, kanlı bir geçmişe sahip bir tarım arazisine gönderme yapıyor. Tüm çatışmanın kalbi o arazide atıyor. Bir dakika, kaynaklarda beni en çok şaşırtan noktalardan birine geldik. Bir polisiye diziden bahsediyoruz ama eleştirmenlerin çoğu diyor ki katilin kim olduğunun pek bir önemi yok. Hatta ilk bölümden sonra tahmin etmeniz çok olası. Evet, bu çok ilginç bir nokta. Bu nasıl olabilir? Bir suç dramasının temel kuralına o merak unsurunu yıkmıyor mu bu? Çok yerinde bir soru. İşte bu nokta diziyi standart bir polisiyeden ayırıyor. Kaynaklar, yönetmenin ve senaristin asıl derdinin katil kim sorusundan çok, bu cinayet neden ve nasıl bir ortamda işlendi sorusu olduğunu vurguluyor. Anlıyorum. Cinayet, buzdağının sadece görünen yüzü. Altındaysa İsveç'in o sakin, refah dolu görünen küçük kasabalarındaki çürümeyi gösteriyorlar. Ne gibi bir çürümeden bahsediyoruz? Kaynaklar birkaç ana temayı öne çıkarıyor. Birincisi, kasabaya sızmış olan uyuşturucu ticareti. Tamam. İkincisi, hükümetin iyi niyetli politikalarının açgözlülükle nasıl suistimal edildiğine dair sert bir eleştiri. Ama en önemlisi ve dizinin asıl kalbi olan tema, ebeveynlik ve aile mirasının çocuklar üzerindeki zehirli etkisi. Aile içi dinamikler yani. Aynen. O bitmek bilmeyen toprak kavgası, aile büyüklerinin hırsları, çocukların hayatını nasıl mahvediyor? Cinayet, tüm bu toplumsal ve ailesel günahların bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Yani katili bulmak değil, o katili yaratan sistemi anlamak asıl mesele. Anladım. Yani katil kim sorusunun cevabından çok o cevaba giden yoldaki toplumsal manzarayla ilgileniyor dizi. Tam olarak bu. Bu da beni doğrudan dizinin en çok konuşulan yönüne, yani atmosferine getiriyor. Bu kadar karanlık temalar işleniyorsa, görselliğin de bunu yansıtması gerekir. Eleştirmenler sürekli Nordic Noir türünden bahsediyor. Bu türü bilmeyenler için nedir bu türün alameti farikası? Kaynaklardan biri bunu çok güzel özetlemiş. Türün DNA'sını oluşturan birkaç temel özellik var. Travmatik bir geçmişe sahip, sosyal becerileri zayıf, takıntılı bir ana karakter. Klasik sorunlu dedektif. Evet, hani o bildiğimiz tip. Genellikle tüyler ürpertici, vahşi cinayetler,
karakterlerin ruh hali kadar soğuk, gri, kasvetli ve ıssız manzaralar ve son olarak kazanmanın pek mümkün olmadığı, kaderlerine hapsolmuş küçük kasaba insanları. Land of Sin de bu formülün tüm unsurlarını barındırıyor. Renk paleti solgun, neredeyse renksiz, sürekli bir boğulma hissi ve tekinsiz bir sessizlik hakim. Kulağa boğucu geliyor. Öyle. Hatta bir eleştirmen durumu daha karanlık ve depresif bir Ozark olarak tanımlamış. Bu boğucu hissi sadece renklerle ve havayla yaratmak zor olsa gerek. Anladığım kadarıyla çekimlerin yapıldığı yerlerin de özel bir anlamı var, değil mi? Bu Bierye Yarımadası gerçek bir yer mi mesela? Evet ve bu konuda kaynaklarda çok ilginç detaylar var. Bierye Yarımadası, İsveç'in güneyindeki Skåne bölgesinde bulunan gerçek bir yer. Dizinin yaratıcısı Peter Grönland, mekan seçimi konusunda çok titiz davrandığını anlatıyor. Özellikle patinası olan mekanları aradığını söylüyor. Patinası olan, yani eski püskü mü demek istiyor? Tam olarak değil. Daha çok üzerinde zamanın ve yaşanmışlığın izlerini taşıyan demek daha doğru. Bir zamanlar canlı, hareketli olup şimdi ise terk edilmişliğe, çürümeye yüz tutmuş binalar, fabrikalar, çiftlikler, Anladım. karakterlerin iç dünyasındaki o çürümeyi mekanlarla yansıtmak istemiş. Ancak hikayenin merkezindeki o lanetli Senden arazisi tamamen kurgusal. Ha, o gerçek değil yani. Değil. Grönland, o bölgedeki nesiller boyu süren gerçek aile kan davaları üzerine yaptığı araştırmalardan esinlenerek o araziyi tüm bu hırs ve nefretin bir metaforu olarak yaratmış. Mekanların bile karakterler kadar önemli olduğu bir yapımdan bahsediyoruz yani. Peki, gelelim o mekanları dolduran karakterlere. Başroldeki dedektif Danny, Antila için eleştirmenler neredeyse ağız birliği etmiş gibi övgüler yağdırıyor. Onu bu kadar özel kılan ne? Danny, kaynaklarda hasarlı kadın dedektifler panteonuna yapılmış görkemli bir giriş olarak tanımlanıyor. Vay, Akla hemen Forbidden, yani bizim bildiğimiz adıyla The Killing dizisindeki ikonik karakter Sarah Land geliyor. evet, o efsane karakter. Danny de onun gibi sürekli at kuyruğu yapılmış saçlar, sıfır makyaj, pratik ama ruhsuz kıyafetler. Yaşadığı tüm acıyı, kederi ve yorgunluğu tek bir mimik değiştirmeden yüzünde taşıyabilen bir karakter. Bu tür bir karakteri canlandırmak da büyük bir oyunculuk becerisi gerektirir. O donukluğun altında fırtınalar koptuğunu hissettirmek. Kesinlikle ve oyuncu Krista Kosone'nin performansı için fenomenal, dizinin tüm ağır yükünü tek başına omuzluyor gibi çok iddialı ifadeler kullanılıyor. Bayağı iddialı. Hatta bir eleştirmen, Kosone'nin bu rolde tanınmaz halde olduğunu, önceki işlerinden tamamen farklı birine dönüştüğünü söylüyor. Bu, bir oyuncu için yapılabilecek en büyük iltifatlardan biri. Bu kadar güçlü bir başrolün etrafını doldurmak da zordur. Kaynaklar yönetmenin bu konuda çok radikal bir yol izlediğini söylüyor sanırım. Profesyonel oyuncular yerine bambaşka bir yöntem denemiş, değil mi? Bu kısım gerçekten inanılmaz. Bu, projenin belki de en sıra dışı ve en çok konuşulan yönü. Yaratıcı Peter Grönland, önceki filmlerinde de olduğu gibi amatör oyuncularla çalışmayı seviyor. Gerçekten mi? Evet, bu dizide de profesyonel ve tanınmış oyuncuların yanına daha önce hiç kamera karşısına geçmemiş, bambaşka mesleklerden gelen insanları yerleştirmiş. Ve en çarpıcı örnek de kurbanın amcası Alice'i canlandıran kişi sanırım. Hikayesi inanılmaz. Gerçekten de öyle. Alice karakterini canlandıran Peter Gantman aslında bir kamyon şoförü. Şaka gibi. Diziyle hiçbir ilgisi yok. Bir gün oğlunu dizinin seçmelerine götürüyor ve orada beklerken yönetmenin dikkatini çekiyor. Grönland, onun yüzünde ve duruşunda aradığı o gerçekliği görüyor ve rolü ona teklif ediyor. İnanılmaz. Düşünsenize, oğlunuzu seçmelere götürüyorsunuz ve uluslararası bir dizide başrollerden biri olarak çıkıyorsunuz. Bu inanılmaz bir hikaye. Demek ki yönetmen senaryodaki karakterin ruhunu taşıyan gerçek insanlar arıyor. Sadece rol yapabilenleri değil. Tam olarak bunu söylüyor. Karakterlerimle bir şekilde bağ kurabilen, hayatın sillesini yemiş, gerçek hayat tecrübelerine sahip insanları tercih ediyorum diyor. Çok ilginç bir yaklaşım. Bu yaklaşım, eleştirmenlere göre diziye tarif edilemez bir gerçekçilik ve ham bir doku katıyor. O cilalı, kusursuz oyunculukların yerine hayatın içinden pürüzlü yüzler görüyorsunuz. Tamam, buraya kadar her şey harika görünüyor. Derinlikli bir hikaye, muhteşem bir atmosfer, fenomenal bir başrol ve cüretkar bir oyuncu seçimi. Ama en başta eleştirmenlerin ikiye bölündüğünü söylemiştin. Evet,
Madem bu kadar çok artısı var, o zaman eksileri ne? Neden bazıları diziyi yerden yere vuruyor? İşte geldik madalyonun diğer yüzüne. En büyük ve en sık tekrarlanan şikayet konusu dizinin temposu. Yavaşlık mı yani? Neredeyse bütün olumsuz eleştiriler 5 bölümlük dizinin gereksiz yere yavaş ve uzun olduğu konusunda birleşiyor. Hatta bir eleştirmen bu hikaye sıkı bir kurguyla 2 saatlik muhteşem bir sinema filmi olabilecekken 5 saate yayılarak sabrınızı sınıyor diyor. Sabrınızı sınıyor. Bu oldukça sert bir yorum. Yani aksiyon bekleyenler kesinlikle hayal kırıklığına uğrayacak, öyle mi? Kesinlikle. Diğer bir eleştiri de hikayenin kendisinin aslında çok formülsel ve tahmin edilebilir olması. Klişe mi diyorlar? Aynen. Daha önce defalarca gördüğümüz sorunlu şehir polisi küçük kasabaya döner ve karanlık sırları ortaya çıkarır klişesinin yeniden ısıtılmış ama çok daha yavaş pişirilmiş hali gibi yorumlar var. Yani dizinin özgün bir hikaye anlatmadığını, sadece bilindik bir hikayeyi çok şık bir ambalajla sunduğunu iddia ediyorlar. Öyleyse elimizde şöyle bir tablo var. Bir yanda Nordic Noir hayranları için mutlaka izlenmesi gereken görsel bir şölen diyenler ve dizinin viral bir hite dönüştüğünü söyleyen kaynaklar var. Diğer yanda ise Diğer yanda ise güzel çekilmiş ama sıkıcı ve klişe bir iş diyenler. Peki bu iki zıt kutbun ortak olarak anlaştığı bir nokta var mı? var, kesinlikle var. Neredeyse tüm eleştirmenlerin, diziyi beğenenlerin de beğenmeyenlerin de hemfikir olduğu tek bir konu var. Dizinin görsel anlatımı. Görüntü yönetmenliği. Evet, görüntü yönetmenliği, özenli kadrajlar, özellikle o ıssız İsveç manzaralarını gösteren geniş açılı çekimlerin başarısı sürekli övülüyor. Yani görsel olarak dizinin birinci sınıf bir iş olduğu konusunda tam bir fikir birliği mevcut. O zaman her şey şuna indirgeniyor. Sizin için bir yapımda görsellik ve atmosfer mi daha önemli, yoksa hızlı ilerleyen sürprizlerle dolu bir senaryo mu? Tam olarak bu. Eleştirmenlerin ortak görüşünü şöyle özetleyebiliriz. Land of Sin, başrol performansıyla ve atmosferiyle sizi alıp götüren, görsel olarak nefes kesici bir dizi. Ama bu yolculuk oldukça yamaç ve meditatif. Hızlı bir katil kim gizemi peşindeyseniz bu dizi size göre değil. Ama sabırlı bir izleyiciyseniz ve karakter dramalarına, toplumsal sorunlara odaklanan, sizi içine çeken kasvetli bir dünya arıyorsanız aradığınızı bulabilirsiniz. Öyleyse tüm bu kaynakları inceledikten sonra Land of Sin'e başlayıp başlamama konusunda kararsız olan sizlere son bir özet yapalım. Eğer The Killing, Broadchurch gibi dizileri sevdiyseniz, yavaş yavaş çözülen, karakterlerin psikolojisine odaklanan, kasvetli ve atmosferik hikayelerden hoşlanıyorsanız, bu dizi muhtemelen yeni favoriniz olacak. Ancak eğer bir oturuşta bitireceğiniz bol aksiyonlu, sürekli ters köşelerle dolu bir polisiye arıyorsanız, muhtemelen ilk bölümün sonunda sıkılıp kapatabilirsiniz. Bu dizi bir maraton, bir sprint değil. Sabır ve doğru ruh halini gerektiriyor. Ve sanırım bu derinlemesine incelemeyi bitirirken, size üzerinde düşüneceğiniz bir soru bırakmak en doğrusu olacak. Dizinin yaratıcısının bir kamyon şoförü gibi amatör oyuncuları, o kenardaki insanları anlatmak için bilinçli olarak kullanması. Bu size ne düşündürüyor? Evet, bu çok önemli bir soru. Günümüzün aşırı cilalı, her şeyin mükemmel göründüğü yapımlar çağında, gerçekçiliğe ulaşmanın anahtarı belki de bu olabilir mi? Yani profesyonel yeteneği, ilgili yaşam deneyimine sahip amatörlerin ham gerçekliğiyle harmanlamak. Bu, hikaye anlatımında daha derin ve etkili bir gerçekçilik arayışının bir parçası mı? Yoksa sadece riskli bir deneme mi? Belki de Land of Sin'in en kalıcı mirası, hikayesinden çok bu soru olacaktır.